Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın genç kadının üzerine atlayarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Çevredeki vatandaşların yardımıyla saldırgan etkisiz hale getirildi. Evet değerli izleyiciler, fazla vaktinizi de almayacağım ve şimdi kendiniz bakın, görün. Bursa'da eczanenin önünde neler olmuş, neler bitmiş. Annem baksana ya, bir şey yok da sen yapmışsın. Ne oldu orada? Ya sigara içiyordum, yan üstüme atladı. İçeri geç. Geç. Şöyle kızıyorum. Alo. Bir şey olmaz. Alo. O gün ben burada reçetelerle ilgilenirken, hastalarla ilgilenirken arkadaşım dışarı çıktı hava almaya. Sonradan sesler gelmeye başladı. Ya dışarıdan değişik sesler gelmeye başladı. Ben de ne olduğunu başta anlayamadım. Daha sonra kafamı uzattım şuradan. O zaman bile anlayamadım. Yani yanındaki insanların bana söylemesiyle fark ettim. Ve olaya müdahale ettim. Yani baktığım zaman zaten sarılıyordu. Ayırdım. Yani kızı çektim kenara, ayırdım. Ve daha güvenli olan yeri eczanenin içine aldım. Evet değerli izleyiciler, gördünüz, bu olay maalesef Türkiye'de, Bursa'da oluyor. Aradan daha bir hafta geçmedi, biliyorsunuz Türkiye'de trafik üzerine bir video yapmıştım. O videonun altına da çok güzel yorumlar geldi değerli izleyiciler. Ama soru işareti var. Havada büyük bir soru işareti var. Bu dünya nereye gidiyor? Avrupa, Türkiye, Afrika, Asya, Amerika, nereye gidiyoruz? Yani ben pek iyi görmüyorum. Sizler de tabii ki düşüncelerinizi videonun altında yorumlarda bırakabilirsiniz. Şimdi bana izin verirseniz bu haberi size detaylı olarak tabii ki iletmek istiyorum. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eczane çalışanı kadın hava almak için dışarı çıktığı sırada hayatının kabusunu yaşadı. Eczanede çalışan D.Ö kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden üzerine atlamasıyla genç kadın yere düştü. Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi tabii ki sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan iki erkek şüpheliyi belirledi. Yani yakalamışlar bakın. Yani bana sorarsanız değerli izleyiciler, her yerde kamera olsun. Her yerde. Bütün sokaklar full olsun. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin T.K 31 yaşında ve H.K 26 olduğu tespit edildi. Çıplak bir kadın gördüm sandım savunması. Adam yani
Göya çıplak bir kadın görmüşmüş. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen T.K. ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, bu bipolar ne zıkımsa artık bilmiyorum ben, herhalde esrar mıdır nedir, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını öne sürmüş. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.K'nin 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi. Kimse yardım etmedi, zor kurtardım. Bursa'da Tugay Keleş'in çalıştığı eczanenin önüne hava almak için çıktığı sırada üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı D.Ö'yü şüpheliden kurtaran iş arkadaşı Onur Sezer o anları anlattı. Sesleri duyup camdan baktığını söyleyen Sezer, "Ben ilaçlarla uğraşıyordum. Arkadaşım hava almaya dışarı çıktı. Ben ne olduğunu ilk başta anlamadım. İlk başta aile kavgası diye düşündüm. Olur ya. Sonrasında insanlar bağırınca ben de koşup arkadaşımı kurtardım. Kimse yardım etmedi. Elinden zor kurtardım" dedi. Öte yandan olayın ardından şoka girdiği belirtilen D.Ö isimli kadın çalışanın işten ayrıldığı öğrenildi. Buna da tabii ki anlayış göstermek lazım değerli izleyiciler. Hanımcağızın başına böyle bir şey geldiği zaman tabii ki ne zaman olursa olsun dükkanın önüne çıktığı zaman bir korku anı yaşayabilir. Onun için artık işten çıkmış. Mecbur kaldı tabii ki. Saldırgan tutuklandı. Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi İsviçre'den değerli izleyiciler geçmiş olsun diyorum ve kendiniz de kameralarda gördünüz. Artık bilmiyorum bu dünya nereye gidiyor gerçekten. Yani inanamıyorum yani. Neydi o zıkkımın ismi, ne kullanmıştı? Bir daha tekrar bakalım onun ismine. Ben hiç duymadım. Siz duydunuz mu? Bipolar tedavisi görüyormuş. Bipo. Nedir acaba? Bilen varsa bana yorumlarda yazın değerli izleyiciler. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Haberimi beğendiyseniz, beni beğendiyseniz bana bir like vermeyi unutmayın. Değerli izleyiciler, bana destek olmak istiyorsanız aşağıda ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum ve gurur duyuyorum gerçekten. Canı gölden teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Ve en sonunda ne diyorum? Bakın, evir çevir hep aynı. Değerli izleyiciler, sağlık en mühimi. Onun için sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.